Yaklaşık 2,5 saat bir Formula 1 sürücüsü şoförlüğümü yaptı diyebiliriz. Böyle demek kötü tabii, inşallah duymaz kendisi ama. We want the speed back. Yani dünyanın en büyük futbolcusu diyorsunuz Ronaldo. İşte bir reklam filminde böyle robot gibi üstü elektro aletinde, EKG aletinde böyle üstü de tişört yokken görünecekti. Bir hafta istedi, ekstra süre istedi. Bir hafta boyunca karın çalışacağım, kaslarımın daha olması lazım falan. Yani I am Jose Mourinho. And I hate losing. Mourinho göründüğünden çok daha sempatik. Gerçekten oturup çok keyifle saatlerce sohbet edip kahkahalarla gülebileceğiniz. Yani derler çok kafa bir arkadaş aslında. Going to the UEFA Champions League final. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Grid sunar. ...1977 Ankara doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise hayatım Ankara'da geçti. Daha sonra üniversitede inşaat mühendisliği kazanıp İstanbul Teknik Üniversitesi'ne İstanbul'a gittim. Üniversite sırasında hangi işi yapmak istemediğimi anladım. Ve inşaat mühendisliğinden mezun olur olmaz pazarlamadaki kariyerime reklam ajansı tecrübesiyle ilk kez başladım. Hatta babam çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Yani o kadar okudum, işte ne yapacaksın dedi, inşaat mühendisliği yapmayı. Ben dedim ki vallahi işte reklamcılık düşünüyorum dedim. Bu kadar okudun dedi, diş macunu mu satacaksın dedi bana. Ben de dedim vallahi bilmiyorum artık ne satacağım ama. Evet, neyse sonra onun da gönlünü alaraktan bir şekilde. Reklamcılık enteresan geliyordu. Yani hep hatta neredeyse ilkokuldan beri sürekli ilgimi çeken bir alandı. Dolayısıyla hani böyle bir junior müşteri temsilcisi olarak reklam ajansında başladım. 2 sene kadar, 2,5 sene kadar reklam ajansında devam ettim. Ondan sonra işletme master yapmak için, yüksek lisans yapmak için yurt dışına gittim. Ondan sonra döndüm. Böyle 20'li yaşların ortalarında 2 arkadaşımla beraber kendi ajansımızı kurduk. Daha sonra da bu ajansta spor iletişimi konusunda uzmanlaştık. Orayı kendimize yol olarak belirledik. O zamanlar Türkiye'de çok fazla yoktu spor ajansı. Birincisi sporu çok sevdiğimiz için. İkincisi de biraz o anki müşterilerimizin iletişim planları bizi oraya yönlendirdi. Yani birçok ulusal ve uluslararası müşteriyle çalışıyorduk Türkiye'de. Bunlar da spor sponsorluklarını çok fazla kullanıyorlardı. Dolayısıyla biz de sevdiğimiz bir alanda olduğu için orada fark yarattığımızı gördük. Ve boşluğu da görerekten kendimizi oraya konumladık. 1-2 tane çalıştığımız Türk markası çok gurur verici bir şekilde o senelerde global marka olma yolculuklarına başladılar. İşte Türk Hava Yolları olsun, işte Beko olsun, işte Lasso olsun vesaire. Yani burada tek tek hani hepsinin ismini vermeyeyim ama biz de onlarla çalışıyor olduğumuz için o anda şanslıydık açıkçası. Onlarla beraber biz de uluslararası arenaya açılmış olduk. Bir anda işte Kobe Bryant'larla, Messi'lerle, işte Barcelona'yla vesaire, UEFA'yla bunlarla iletişim yapmaya. O bizim uluslararası vizyonumuzu da çok açtı. Londra'ya bir iş teklifi üzerine geldim açıkçası. Dünyada bir numaralı talent agency, 50 yıldır aşkın süredir faaliyette olan bir firma, Amerikalı. İlk Hollywood ajansı olarak başlamışlar. Şu an halihazırda bugün bile Hollywood'daki en büyük isimleri temsil ediyorlar. Ben de uluslararası spor tarafında yöneticiliğini yapıyordum. Evet, uluslararası işler yapmışsınız ama işte yurt dışına geliyorsunuz, bir farklı bir çalışma ortamı vesaire vesaire. Çok da genç yapmadım bunu, yani 40'a gelirken yaptım, 40 yaşında yaptım, aldığım bir karardı. Evime, aileme her şeyi taşıyaraktan buraya geldim. Fakat Türk pratik zekasına sahip olmanın belki de vesaire burada çok faydasını gördüm açıkçası. Benim için uluslararasına açılmak tahmin ettiğimden çok daha kolay ve pürüzsüz bir süreç oldu. Belki de diyebiliriz ki Türkiye'de iş yapıyorsanız her yerde yapabilirsiniz. Yani herhalde 5000 tane client'ları vardır Hüseyin ama
Yani çok belli başlarını saymak gerekirse George Clooney'sinden Brad Pitt'ine, Robert De Niro'sundan işte bilmem Halle Berry'sine, Nicole Kidman'ından vesairesine kadar herkes, yine yönetmenler vesaire en büyük. Yine müzik tarafında da öyle, yani Beyoncé'ler, işte Rihanna'lar vesaire vesaire. Tabii spor tarafı benim esas uzmanlığımdı. Hemen hemen NBA, NFL, işte Major League Baseball, bunların en star oyuncuları CAA bünyesinde. Bu tarafta da ben geldiğimde bir anlaşma imzaladık ve ünlü bir futbol menajeri George Mendes'in oyuncularının imaj haklarını münhasır olarak temsil etmek şeklinde. Ronaldo bizim müşterimizdi, Mourinho bizim müşterimizdi. Yine Red Bull Racing takımında o zaman sürücüydü, sonra takım değiştirdi. Daniel Ricciardo bizim Formula 1 sürücüsü, benim müşterimdi. Sadece talent değil, bunun yanında kulüpler ve federasyonlar da müşterimizdi. İşte Barcelona yine benim CAA'ye geldiğimde imzaladığım bir müşteriydi. Onun sponsorluk satışlarını ve medyasını yapıyorduk. Onun haricinde City Football Group, Manchester City, Red Bull Racing, Formula 1 takımı vesaire gibi böyle bir sürü isimler oldu. King Partners'tan ayrılıp tekrar kendi entrepreneur hayata geçiş yapıp kendi şirketimizi kurduk. Ama King Partners'ın da çalıştığı David Beckham gibi, işte Lewis Hamilton gibi, Usain Bolt gibi çok önemli atletler vardı. Neymar gibi. Dolayısıyla bütün bu isimlerle çalışma fırsatı oldu. 2,5 ay önce EAL Sports'u kurduk bir ortağımla beraber. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim. Şu anda Türkiye'de bir iki tane önemli işe imza attık. Yurt dışı Türkiye bağlantılı diyelim, Türk markalarla da alakalı. Bizimkisi daha çok onların ana işleri dışında başka işlerden, yani saha dışında para kazanma fırsatları getirmek. Bu reklam filmleri olabilir, özel etkinliklere katılımlar olabilir. Eğer öyle bir arzusu, isteği varsa konuşmacı olabilir. Öyle bir isteği varsa kitap yazmasına yardımcı olmak. Onu işte bir kitap basımı, yayın eviyle bir araya getirmek, editörünü bulmak vesaire, veya bambaşka bir işe yatırım yapmak istiyorsa mesela diyebilir ki ben kendi işte saat markamı çıkarmak istiyorum. Onun için o business'ı hayata geçirmesine yardımcı olmak, o saat üreticisini bulmak, pazarlama şeyini bulmak, belki yatırımcıyı bulmak ona vesaire. Dolayısıyla ana mesleği haricinde diğer para kazanacağı fırsatları ona getirmek ve onun istediği yönde bunları yapmak bizim işin asıl tarafı. Kanatları olmadan uçan tek canlı Cristiano Ronaldo. İnsan değil bu ya. Çalışmaktan çok mutlu olduğum isim Ronaldo. İşte bizim o anlaşmalarda hep yazar, böyle gelecek 2 saat, 3 saatte çekmek zorundasın falan. Müşterinin işi bitmesin 6 saat kalır çekimde. Yani o iş daha da bir şey isteyemezsiniz zaten. Her zaman available, her zaman iş için müsait. Hiç yarı yolda bıraktığını görmedim. Dolayısıyla çok keyifle çalıştığım bir isim. İkincisi bir kulüp, City Football Group, Manchester City, çok keyifle çalıştığım bir grup. Yani bizim işimizi çok kolaylaştıran bir ekip oldu. Üçüncüsü de Morgan Freeman. Morgan Freeman'ın Türk Hava Yolları reklamında. Those of us who go out there with a sense of wonder, bridging worlds. Enerjisi, yine iş disiplini vesaire çok etkilemişti beni. İyi günler. Vay Ronaldo abi. Hayırdır, hoş geldin. Ronaldo ya, his lazım. Abi sana hız mı yok? Ronaldo ile Türkiye'de bir Türk Telekom reklam filmi çekimi için buluştuk. Ondan sonra Madrid'de filmin ikinci ayağı çekildi. Ondan sonra oradan ben Singapur Formula 1 yarışına gittim. Ricciardo ile beraber, Formula 1 sürücüsüyle beraber Amerika'ya gittik onun bir işi için. Ondan sonra orada New York'a indik. New York'tan yaklaşık 4 saat uzaklıkta bir yere gitmemiz gerekiyordu. Daniel Ricciardo ile araba kiraladık ve ben dedim ki arabayı sen kullanacaksın. Yani
New York'tan Vermont'a yaklaşık 2,5 saat bir Formula 1 sürücüsü şoförlüğümü yaptı diyebiliriz. Böyle demek kötü tabii, inşallah duymaz kendisi ama. Enteresan bir hikayeydi. Ben o arabayı kullandım, ben 2,5 saat uyudum. Yani tek uyuyabileceğim zamandı gerçekten. We want the speed back. Yani dünyanın en büyük futbolcusu diyorsunuz Ronaldo. İşte bir reklam filminde böyle robot gibi üstü elektro aletinde, EKG aletinde böyle üstü de tişört yokken görünecekti. İşte adama senaryoyu ve storyboard'u yolladıktan sonra bir hafta istedi, ekstra süre istedi. Bir hafta boyunca karın çalışacağım, kaslarımın daha olması lazım falan. Yani bu yani Ronaldo'nun kötü hali nedir ki zaten o fark, ama kendi işine olan saygısından bu kadar detayda düşünüyorlar ve çalışıyorlar. Dolayısıyla sporcularla çalışmak o anlamda benim hep sevdiğim iş, ama Hollywood starlarıyla da veya işte müzisyenlerle de vesaire çok güzel tecrübelerim oldu. I am Jose Mourinho. And I hate losing. Mourinho göründüğünden çok daha sempatik. Gerçekten oturup çok keyifle saatlerce sohbet edip kahkahalarla gülebileceğiniz. Yani derler, çok kafa bir arkadaş aslında. Ama işindeyken onun bir karakteri var. Bunu oynamıyor aslında, bu onun karakteri. Ama özel hayatta Mourinho çok tatlı bir insan. Ünlüleri çok soruyorlar gerçekten. Yani Messi, Ronaldo'yu özellikle çok soruyorlar. Çünkü bizim dönemimizde herhalde yani çok şanslıyız, öyle iki futbolcu aynı dönemde oynadığı için. Ve hakikaten de fark var yani aradan. Yani kişilik olarak çok fark var. Yani Ronaldo çok daha aslında mütevazi. Belki tersi görünüyor olabilir ama çok daha mütevazi, çok daha iş disiplini fazla. Yani ben çalışmaktan daha çok keyif alıyorum açıkçası. Messi biraz daha zor. Ya onun karakterinden veya işte snobluğundan değil, ama bence biraz sosyal bir şeyi var. Yani çok utangaç. Yani utangaç ve bazen sizi zor durumlarda bırakabiliyor. Benim de sağ olsun iş hayatımdaki, kariyerimdeki en zor anlardan birini yaşatmıştı bana. Children always do what their heroes do. Beko'nun Barcelona sponsorluğunu yapmıştık. Reklam filmi çekimi için İspanya'ya gittik. Set kuruldu vesaire. Çok da güzel reklam filmleri ve yani takımdaki herkes yıldız. Yani reklam filminde yanlış hatırlamıyorsam Neymar oynuyordu, Suarez oynuyordu, Pique oynuyordu, Puyol oynuyordu veya Xavi oynuyordu. Bir de Messi oynuyordu. 5 oyuncuyla reklam filmi çekiyorduk. Messi gelmedi çekime. Set kurulmuş, diğer oyuncular gelmiş vesaire. Messi'yi arıyoruz. Ulaşamıyoruz. Kulübü arıyoruz. Kulüpten kimse ulaşamıyor. Başkan arayabilir bir tek, sadece Messi diyorlar. Başkandan rica ediyoruz. Başkan Messi'nin asistanını arıyor. Diyor ki bilmiyorum nerede olduğunu. Yok ya. Diğer oyuncularla çekimi yaptık. Yani bu aslında kendi arkadaşlarına karşı da bir düşüncesizlik diyeceğim artık. 3 gün o set bekledi orada. 3 gün sonra geldi Messi. O sırada yaşadığımız stresi tabii vesaireyi bilebilirsiniz. Yani maliyetleri falan hiç sormuyorum orada. O setin 3 gün daha kalmasının maliyeti vesaireyi. Ama tabii sebep olarak da yani niye 3 gün geç geldi falan diyemiyorsunuz kendisine. Geldi, oh ne güzel deyip onu çekip bitirip bir an önce. Türk sporcuları gittikçe daha da başarılı olacaklar. Tabii ki Türk sporunun yetenek geliştirme konusunda bir takım sıkıntıları var çözülmesi gereken. Ama bence çok Arda Gülerler, çok Alperenler, çok Zeynep Sönmezler göreceğiz. Yani daha çok bu nüfusla beraber zaten inşallah çok daha başarılı sporcularımız olacak.